Orman yangınları aynı anda nasıl başladı? Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla mücadele az kısımda olsa bile devam ediyor. Aynı anda birçok ilde çıkan yangınların nedenleri ise merak ediliyor. Uzmanlar, yangınların insan eli, küresel ısınma, fön rüzgarları ve ormanlardaki yerleşimler olarak 4 ana sebep değerlendiriyor. İnsan eli. İstatistiksel açıdan orman yangınlarının her geçen yıl arttığını görüyoruz. Nedenlerine baktığımızda %89'u insan, %11'i ise yıldırım gibi doğa olaylarından kaynaklı. İnsan kaynaklı olanlarda bahçe temizliği ve anız yakmak gibi faaliyetler öne çıkıyor. Ancak ormanda bırakılan bir cam parçası veya iyice söndürülmeyen bir sigara izmariti bile yangını başlatabiliyor. Son yıllarda bunlara elektrikli nakil hatları nedeniyle çıkan yangınları da eklememiz gerekiyor. Osmaniye'deki yangının elektrik hattından çıkmış olma ihtimali çok yüksek. Küresel ısınma. Türkiye'nin mevcut iklim koşullarında yılın belli dönemlerinde yangın çıkma riski vardır. Buna yangın mevsimi deriz. Mayıs ve Kasım aylarını kapsayan bu süreçte en riskli dönem hava sıcaklıklarının aşırı yükseldiği Temmuz-Ağustos aylarıdır. Bu dönemde ormanların altına dökülen ölü örtü adını verdiğimiz yapraklar, kurumuş dallar yangının çok hızlı bir şekilde büyümesine neden olur. Son birkaç senedir iklim krizine bağlı olarak Eylül ve Ekim aylarında da yangın sayılarının arttığını görüyoruz. Hava sıcaklıkları aşırı yükseliyor, yağışlar azalıyor, hava nemi %10 gibi ekstrem seviyelere düşüyor. Bir de rüzgar varsa yangın riski artıyor. Fön rüzgarları. Hava durumunun yüksek basınçtan etkilendiği yerlerde hava çöküyor, çöktüğü için de kuruyor. Son dönemlerde ise hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak toprak ve bitki örtüsü kuruyarak yanmaya daha müsait hale geldi. Antalya'da şu an bağıl nem oranı %6 gibi anormal bir seviyede. Hava çökerken rüzgar tepeden esiyor, aynı zamanda da kuruyor. Dağların yamaçlarından esen rüzgar, arazide bulunan ağacı, yaprağı, otu kurutarak yanmaya müsait hale getiriyor. En ufak kıvılcımda her şey tutuşabiliyor, buna fön etkisi deniyor. Ormanlardaki yerleşim. Şu anda tüm dünyada yangınlar yaşanıyor. Aynı anda birçok bölgede yangın çıkması iklim krizine bağlı orman yangınlarının tipik özelliği. 2 yıl önce Avustralya'da aynı özelliği gördük. Ormanların %15'i yandı. 2010'da Rusya orman yangınları benzer özellikler gösterdi. Ama bu söylediklerim yangınların insanla ilgisi olmadığını göstermiyor. Ormanların içine siteler kurulması, oteller yapılması, piknikçilerin cam bırakması, izmarit atması yangın çıkma ihtimalini artırıyor. Ormanlardaki yapılaşmayı, turizm, sanayi ve maden tesislerini engellemek gerekiyor. Bunların yanı sıra bir de volkanik faaliyet vardır. Her ne kadar ülkemizde daha nadir olsa da, dünya genelinde volkanik faaliyette yangınları tetikleyebilmektedir. Bir volkandan saçılan lavların sıcaklığı 800 ila 1200 santigrat derece civarında olabilmektedir. Ve bu lavlar yakıtla buluştuğunda havadaki oksijenle tepkimeye girerek yangınları başlatabilmektedir. Ayrıca bir volkandan fırlayıp kilometrelerce uzağa ulaşabilen kor küller de yangınları tetikleyebilmektedir. Örneğin 2021 yılında Pacaya volkanından saçılan lavlar Guatemala'da orman yangınlarını başlatmıştır. Yangın başlatıcı bitkiler ve yangını yayan hayvanlar. Benzer şekilde milyonlarca yıldır yangınlarla iç içe evrimleşmiş ormanlarda yangını başlatıcı doğal unsurlara sahip olabilirler. Örneğin ardıç ağacının kozalaklarında ve yapraklarında bolca bulunan eterik ve terpenik yağlar yanıcı özelliktedir. Bu yapılar kurak, sıcak ortamlarda kolayca tutuşurlar. Böylelikle yangının başlamasına neden olurlar. Orman hayvanları da yangınlarla bir arada evrimleşmiştir. Kartal ve şahinler gibi ekosistemin önemli parçaları olan yırtıcı kuşların bilerek ormanları ateşe verdikleri gözlenmiştir. Alev şahini yırtıcıları olarak bilinen kara çaylak, ıslık çaylağı ve kahverengi doğan gibi türler aslında yangına dönüşemeyecek kadar ufak çer-çöp ateşlerini gagalarıyla ormanın farklı bölgelerine, özellikle de yanmaya uygun ardıç ağaçları ve diğerlerinin civarına götürüp yangını başlatır veya büyütürler. Böylece yangından korkarak kaçan avları kolaylıkla avlayabilmektedirler. Son olarak iklim değişimi ve küresel ısınmadan bahsedelim. İklim değişimi ne sadece doğal bir nedendir ne de sadece yapay bir nedendir. Dünya iklimi uzun zaman aralıklarında sürekli değişmektedir ve buna bağlı olarak yangın faaliyetleri de etkilenebilmektedir. Ancak son 150-200 yıllık iklim değişiminin ana nedeni insanlardır. Sanayi, tarım, hayvancılık, taşımacılık ve benzeri faaliyetler sırasında üretilen sera gazları küresel ısınmaya neden olmaktadır.
İnsan harici nedenlerle bu dönemde küresel ısınma yaşama ihtimalimiz %1'in altındadır. Dolayısıyla neredeyse kesin olarak iklim değişiminin nedeninin insanlar olduğunu bilmekteyiz. Küresel ısınma, ortalama sıcaklıkların yükseldiği ve ekstrem hava iklim olaylarının sayı, sıklık ve şiddetinin artmasıyla karakterize edilir. Örneğin sıcaklar daha sıcak, soğuklar daha soğuk, kuraklıklar daha kurak, yağışlar daha şiddetli olur. Ancak ortalamada sıcaklıkların artışı soğuklukların azalmasından daha fazladır. Bu da ortalama sıcaklığın artmasıyla sonuçlanır. Dünya genelinin daha sıcak ve daha kurak hale gelmesi, daha büyük yangınların ana nedenlerinden birisidir. Ayrıca halihazırda sıcak ve kurak olan Akdeniz iklimi gibi iklimlerde daha da sıcak ve daha da kurak zamanların görülmesi, yangın mevsiminin süresini uzatmakta, yangın riskini artırmakta, çıkan yangınların daha uzun süreler boyunca yanmasına ve daha geniş alanları kül etmesine neden olmaktadır. Lütfen kanala destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.